Merhabalar, ben Damla Akduman. Gorgeous Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yazlık bir bluz örüyoruz. Bluz için kullandığım ipim daha önceden birlikte örmüş olduğumuz şalın ipi. Ondan artan iple şöyle atletlerin üstüne giyebileceğim, çok da uzun olmayacak, hemen hemen bel hizasına inen bir file bluz örmek istedim. Bu ipin içeriğine gelecek olursak, tabii ki iplerim Bil Hayal Hobi'nin sarma grubundan Viskon ipler. Bu Viskon grubuyla yazlık ürünleri çalışmaktan son derece keyif alıyorum. Şimdi bunun birebir aynısını bulmak mümkün olmayacaktır. Ancak kendileri yine çok farklı ipleri, viskonları bir araya getirip içine simi de katarak, pulu da katarak inanılmaz keyifli, güzel ipler hazırlıyorlar. Sizlere de eminim çok güzel ip hazırlayacaklardır ya da kendiniz istediğiniz bir iple bunu örebilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum yakından da ipim. İçeriği dediğim gibi içinde bir koton ip var, viskon var, aynı zamanda da simli ip grubu mevcut. Bu bluz oldukça kolay, yapımı çok keyifli, hiç zorlanmadan örebileceğiniz bir bluz diyebilirim. Şöyle başlarken hemen alt kısımdan başlıyorum. Aslında bir sayıya da vermeme gerek yok. Hepimizin ipi de farklı, eli de farklı olabilir. Mesela ben bu ipi bu bluzda 3,5 milim tığ ile örüyorum. Şalda 3 milim diye hatırlıyorum, kullanmıştım. Genişliğine şöyle 44-45 santim gibi zincir zemin hazırlayarak başladım. Benim için çünkü bu ideal bir ölçü, yeterli. Örmüş olduğunuz zemini üstünüze deneyerek istediğiniz ölçüye geldiğinde modeli üstüne kurmaya başlayabilirsiniz. Bunun için bir sayı vermeme gerek yok. Deneyerek bunu bulabilirsiniz. Şimdi nasıl başlayacağımızı göstermek istiyorum size. Bir parçası burada. Yukarıya doğru bu kafesleri 35 sıra ördüm. Yeterli olacağını düşünüyorum, benim istediğim ölçüye 35 sıra. Şimdi modeli kurarken şöyle yanıma bir miktar, bakın, ipi ayırıyorum. Şimdi ufak bir parçada deneyeceğim için çok ayırmama gerek yok. Tabii büyük bir parça örecekler, aynı şişe ilmek atar gibi kenara uzun bir parça, epeyce uzun bir parça bırakmalarını öneririm. Şöyle tığımdan çıkıp hemen ilmeğimi de hazırlıyorum. Bunu çektikten sonra bu kenara ayırmış olduğum ipi şu ilmeği tutarken tığımın üstüne alıyorum. Şimdi ikisini birlikte tutup şöyle başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şunu tam kavrayamadım. 11 12 13 14 15 tane ya da biraz daha mı çekelim? 15 16 17 18 ve 19 yeterli olacaktır. Şöyle göstereyim. Şu kadarcık da hemen size anlatabileceğim. Şimdi şu görmüş olduğunuz V'leri hep üste tutarak batmaya devam edeceğim. İlk olarak ama bulunduğum yerde yalancı bir trabzanla yükseliyorum. Etrafında şöyle, etrafında döndürmeden bir saniye şöyle tutayım. Şöyle minik bir yükselme yapıp, bunda F2 farklı çalışacağız. Etrafında döndürme yok. Kendi dibine batıyorum.
ilmeğimi çıkartıyorum. Birlikte örüyorum. Daha sonra bu dıştaki ilmeğe batıp ilmek çıkartıp ikisini bir örüyorum. Şöyle. Yine şuradaki ilmeğe yine dıştakine batıp yine ilmek çıkartıp 3 kere işlemi tekrarlıyorum. Çünkü bacaklarımın uzun olması gerekiyor. Genelde 3 kere de çıkacağız. Bir zincir çektim. Hemen şimdi şu V'leri üste bakacak gibi önüme aldım. Yanındakini atlayıp onun yanındakine batıyorum ve 3 kere de çıktığım bir ikili trabzanımı örüyorum. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Yanındakine atlıyorum. Onun yanına batıp ilk sırada bir tık zor olabiliyor. Sonrası çok kolay ilerleyecek zaten. 1 2 ve 3. Bir zincir çektik. Hep olayım bu aslında. Bir zincir çektim, geldim, battım. Bir, iki, üç. Bir zincir, bir atla. Bir, iki, üç. Bir dolayıp 3 kere de çıkıyoruz. 1 2 3. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Rakamı hep bu model kurarken tek sayı olarak aşağıda hazırlarsanız boşta ilmeğiniz kalmayacak sonda. Yani atıyorum bütün de çekerken 100 değil de 101 çekin ya da 99 ilmek zemin hazırlayın. Bunu demek istedim. Aradaki bir zincir çekmiştim herhalde, değil mi? Evet. Sonuna kadar geldim. Hemen şu parçayı şöyle döndürüyorum. Yine dibine batıyorum. Bir kere çıktım. İkisini ördüm. En soldaki ilmeğe batıp yine çıktım. Yine ikisini ördüm. Yine burada en soldaki ilmeğe batıyorum. Yine bir kere çıkıp örüp bir de zincir çekiyorum. Yandaki trabzanımın tepesine. 1 2 3. Bir zincir. Yandaki trabzanın tepesine 1 2 3. İlerliyorum bu şekilde. Bir de buradan da üste çıkalım, göstereyim istedim size. Ondan sonra sürekli aynen modelimiz tekrar edecek. Kurulumu oldukça kolay. Sona geldim. Tepesine battım. Bakın yine şu şekilde döndürüyorum. Hemen dibine batıyorum. Çıktım. Beraber ördüm. Yine en soldakine batıyorum. Yine çıktım. Bir kez daha aynı işlemi tekrarlayıp zincirimi çekip devam ediyorum. Bunu dilediğiniz uzunluğa kadar, ben böyle 35-36 yani 40'lara doğru bir sırada tamamlarım diye düşünüyorum bu uzunluğu bluzumda. Daha sonra istediğim uzunluğa geldi mi de bu kadar kolay anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Tekrar hatırlatayım, zinciri tek rakam üzerine kurun.
istediğim uzunluğa geldiğinde de bluzun devamını birlikte örelim. Yani hiç aslında önü ve arkayı bir bütün olarak öreceğiz. Bunu da hatırlatmak isterim. 35 sıra halinde ördükten sonra benim için ideal ölçüye geldi. Bıraktığım uzunluk ölçüsünü size hemen söylemek istiyorum ama dediğim gibi ben kısa örmek istiyorum. Bunu dikkate alın. Sizler dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz boyunu. 40 santim kadar ördüm boyunun uzunluğunu. Bunu belirteyim. 35'e geldikten sonra ise şu yaka açıklığı için üstüme tutarak istediğim genişliği belirledim ki bu benim için ideal. 31 santim 32 santim gibi seçtim. Kafeslerimi şu şekilde ayırdım. Toplamda benim 60 tane kafesim vardı. Bu 60 tane kafesin şöyle göstereyim hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tanesini, yani 12.'ye geldiğimde bir tarafa 2, 4, 6, 8, 10, 12.'nin son bacağına tutturdum. Buraya da geldiğimde yine aynı şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12.'nin bacağına tutturdum. 12 kafes bir tarafta, 12 kafes diğer tarafta ayırdıktan sonra da toplam ortada 36 tane kafesim kaldı. Şimdi bu 36 tane kafes benim için 72 tane de zincir demek. Bunu birazdan ne anlama geldiğini göreceksiniz. Şu ayırdığım yere kadar, yani buradan başlayıp şuradaki yere kadar aynen örmeye devam ediyoruz. Göstermiş olduğum şekilde. Şimdi şöyle ne yapıyorduk hemen böyle örerken? Döndürüyordum parçamı ve dibine batıp biraz da yaklaşalım. Dibine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. 1 2 ve 3. Bir de zincir çekip tığın üstüne ipimi alıyorum. Kafeslerimin üstüne 3 kere de çıktım. Trabzanlarımı arada bir zincirle örmeye devam ediyorum. Buraya kadar. İlmek belirleyiciyi taktığım yere kadar ördüm. Şimdi burada 72 tane zincir çekiyorum 36 kafesim olduğu için. Buradaki orta boşlukta kaç tane kafes bıraktınızsa çarpı 2 diye düşünün. Atıyorum 40 kafesse çarpı 2 80 zincir çekeceğiz. 30 da çarpı 2 60 zincir çekeceğiz gibi. Şimdi ben 72 tane çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 72 tane zinciri çektikten sonra tığımın üstüne ipimi alıyorum ve burada yine ilmek belirleyiciyi takmış olduğum trabzanın tepesine batıyorum ve onun tepesine bir tane 3 kere de çıktığım trabzanımı örüyorum. Daha sonra yine bir zincir ve trabzanların tepesine bir adet 3 kere de çıktığım trabzanlar. Sonuna kadar öreyim, şuraya kadar. Sonuna kadar ilerledim burada. Şimdi burada yine aynen her zaman göstermiş olduğum gibi genelinde bluzun dönüyoruz. Yine dibine batıyorum. Kendi trabzanımın ilmeğimi. Şurada dönüşlerde batmak tığ da ince olmadığı için bir tık zor olabiliyor. Ama oluyor yani. 1 2 3 bir de zincir çektim. Şimdi devam ediyorum. Zincirin üstüne kadar, zincirli kısma kadar aynı mantıkla örelim. Zincirli kısma kadar ilerledim. Şimdi buraya geldiğimde yine bir tane zincir çekiyorum ve bu kısımdaki zincirlerden ördüklerimin birini atlayıp diğerinin içine hemen bir ikili trabzan örüyorum.
bir zincir, birini atla, yanındakine bir ikili trabzan. Pardon, ikili değil, 3 kere de çıktığımız, bir dolayıp 3 kere de. Ağız alışkanlığı. Bir atla, diğer zincire. Bu mantıkla zinciri de tamamlayalım. Benim ayırdığım sayıya göre bu kısmı tamamladığımda zincirlerimi tamamladığımda örmeyi 36 tane kafesim olmuş olması gerekiyor. Sayım doğru demektir. Buradaki sayıyı yanlış yaparsak bluzun formunu bozmuş oluruz. Sonuna kadar zincirin üstünü öreceğim. Burada 35 tane kafesim oldu. Şimdi sonuncuyu örerken bu trabzanımın üstüne 36.'yı da tamamlamış olacağım. Sayılarımda hiçbir eksiklik, yanlışlık olmadan artık normal örmeye devam edeceğiz. Bu sırayla birlikte şu sırayla birlikte buradan başlıyorum. Bu benim birinci sıram olmuş olacak. Üstüne 34 sıra daha örüp 35'e tamamlayacağım. Bu aşamadan sonra yapacağımız işlem yukarıya doğru yine dümdüz örmek. Hiçbir farkı yok. Bakın döndürüyorum. Hemen yine dibine gelip batıyorum. İlmeğimi çıkartıp başlangıçtaki işlemimi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve 3 kere de çıktığım trabzanlarımı 35 sıra halinde örüp burayı tamamladıktan sonra kol evini, yan birleştirmeyi yapacağız. İlerleyip geldiğimde bunu da üstüne öreceğim. Şimdi ön ya da arka parçam burası. Diğer parçayı oluşturuyor olacağız. İki tarafı da 35 sıra halinde ördükten sonra şimdi artık yanlardan birleştirmeye geldi sıra. Hem yandan birleştireceğim hem de kol evimi oluşturup etrafına bir işlem uygulayacağım. Diğer taraflarda boyunda ve etek ucunda hiçbir şey yapmak istemiyorum. Böyle salaş haliyle bırakmak istiyorum. Sizler toplamak isterseniz bir sık iğne de geçebilirsiniz. Ben şimdi bir tarafını tamamlayıp geliyorum. Diğer tarafı birlikte yapalım. Bir tarafını hallettim, bakın yandan birleştirdim gayet güzel bir şekilde. Kolun çevresini de ördüm. Şimdi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum size. İlk olarak yandan birleştirmeye başlayacağım. Bunun için şurayı hemen göstereyim. Ben kaç santim kadar ayırdım. 16,5-17 santim gibi ayırdım. Bu da biliyorsunuz toplamda şu omuzdakini saymıyorum. Omuzdakini ayırıyorum, tekliği. 35 adet sıra vardı. 20'sini aşağıya, 15'ini de kol ayrımına ayırdım. 20 şunlardan bahsediyorum. Boşluklardan 1, 2, 3, 4, 5 diye 20 tanesi aşağıda, 15 tanesi yukarıda kaldı. Şimdi ilk olarak beraber altı birleştirelim. Bunun için ilmeğimi çıkartıyorum. İlk olarak karşılıklı tutturacağım. Bunun için ilk şunun dibine batıyorum. Daha sonra da karşıdaki trabzanın dibine batıyorum. Arasından çıkartıp sık iğne ile başlıyorum. Daha sonra ise bakın şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Tığdan çıkıp şuradaki şunun boşluğuna batıyorum. İçinden çıkartıp yine 2 tane zincir çekiyorum. Burada şu kısmın, kafesin dibine batıyorum. Ve içinden kaydırarak çıkartıyorum ilmeğimi. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Yine tığdan çıkıyorum. Yine buradaki kafesin boşluğundan
ilmeğimi çıkartıp 2 zincir çekiyorum. Bu defa buradaki trabzanın dibine batıp kaydırıyorum. 2 zincir çekiyorum, çıkıyorum. Kafes boş. Sağdakinin kafes boşluğundan, bu taraftakinin de 2 zincir çekip geldiğimde hemen trabzanın dibinden batıp kaydırıyorum. Ay, kaçırdım. Hemen orayı toparlayayım. Tekrardan dibine batıp ilmeğimi kaydırarak çıkartıyorum. 2 zincir, kafesin boşluğundan batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 2 zincir. Bu defa burada trabzanların dibinden kaydırıyorum. 2 zincir, kafes boşluğu. 2 zincir çek, dön. Trabzanın dibi. İşte ilmek belirleyiciyi bıraktığım yer, ayırdığım yere kadar, buraya kadar bu şekilde birleşeceğim. Sonuna kadar geldiğimde şimdi aynı mantıkla devam ederken buradan tığdan çıkıyorum. Son bir kez bu arka taraftan çıkartıp birleşeceğim. Sonra çıktıktan sonra 2 zincir çektiğimde artık sadece buraya değil, kol altında olduğum için şunu çıkartalım. İkisinin tam olarak şöyle trabzan dibine karşılıklı batacağım ve sık iğne ile kilitledikten sonra kesiyorum. Bu şekilde burayı tamamladım. Şimdi burada ise şöyle önüme alıp yapacağım işlem şöyle söyleyeyim. İlk olarak şuradan başlayacağım, tam kol altına gelen kısımdan 2 sıra halinde öreceğim. İlmeğimi çıkartayım. Sık iğnelerle örüyorum. Şu noktaya batıyorum ilk olarak. Şimdi bir tane sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine bir tane daha sık iğne örüyorum. Daha sonra bakın şuralara batacağım hep. Şu boşluklar değil, şu kısımlara. Buraya geldim. Battım. Sık iğnemi ördüm. Bir zincir çektim. Aynı boşluğun içine batıp bir kere daha sık iğne örüyorum. Buraya atladım yine. Bir sık iğne, bir zincir, aynı boşluğun içine bir sık iğne. Buraya atladım. Bir sık iğne, bir zincir, aynı boşluğun içine bir sık iğne. Tekrardan buradayım. Battım. Bir sık iğne, bir zincir, aynı boşluğun içine bir sık iğne. Diplerine batarak arada bir zincirle 2 sık iğne örüyorum. Boşluklara değil, birleştikleri noktanın içine. Şöyle genel gösterdiğimde de şurası, şurası, şurası. Başladığım noktaya kadar da bu mantıkla devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar geldiğimde buraya kadar hep aynı işlemi yaptım. Şimdi buradaki ilk örmüş olduğum sık iğnenin tepesine kaydırarak geliyorum ve aynı noktanın içine bir tane sık iğne, bir zincir ve aynı sık iğnenin içine bir tane daha sık iğne örüyorum. Daha sonra buradaki hemen yanında ördüğüm sık iğneyi atlayıp buradaki sık iğneye geliyorum. Bir sık iğne, bir zincir, yeniden bir sık iğne. Hep birini atlayıp diğerine geçeceğim. Bir zincir içine batıyorum.
Şimdi buna atlıyorum. Buna geliyorum. Bir zincir, aynı boşluğun içine bir sık iğne. Yanındakine atlıyorum. Buraya geldim. Bir sık iğne, bir zincir, aynı boşluğun içine. Bu mantıkla da ilerleyerek etrafını başladığım noktaya kadar geldiğimde tamamlamış olacağım. Evet, yine geldik finale. Sadece 2 günde bitirebileceğiniz oldukça kolay bir file bluz ördük beraberce. Kullanımı oldukça keyifli. Atletlerin üstüne jeanlerle, beyaz şortla ya da birçok kombinasyonla değerlendirebileceğiniz bir parça. Şimdi benimkinin eni şöyle söyleyeyim, çok da açılma payı var. 42 santim ama çok rahatlıkla boyu da 40 santim. Tam istediğim ölçülerde oldu. Bunu belirtmek isterim. Beden büyütmeyi zaten başta söylemiştim. Toplamda da 110 gram ip gitti. Yani 110 gram ağırlığında inanılmaz hafif, bir o kadar da kullanışlı bir parça örmüş olduk beraberce. Her zaman olduğu gibi sizlerden yine güzel kalbinizi rica edeceğim. Beğendinizse şayet yorum ve beğenileri unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.